kalıp gibi yoğurt yapacağız hem de. Bakın, sulanmayan, ekşimeyen doğal prebiyotik yoğurt yapacağız. BİM'in günlük sütü Dost Süt'le, market sütüyle olan yoğurt tariflerime devam ediyorum. Daha önce 5 litrelik çiğ sütle de yapmıştım. Farklı sütlerle de yapmıştım. Bugün de sıra BİM'in günlük sütü Dost Süt'e geldi. Tarifime tam uyarsanız siz de kalıp gibi ekşimeyen enfes yoğurt yapabilirsiniz. Yukarıdan beni takip edip beğenmeyi de unutmayın. Hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yine kalıp gibi yoğurt tarifi vereceğim sizlere. Bu sefer de BİM'in sütüyle yapacağız bu yoğurt tarifimizi. BİM'in hepimizin, çoğumuzun kullanmış olduğu, almış olduğu Dost Süt'le 3 litre süt kullanacağım. İsterseniz 5 litre de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yapımı olacak. Fark etmeyecek zaten. Benim tarifime göre yaparsanız videonun sonunda kalıp gibi ekşimeyen ve çok lezzetli bir yoğurda sahip olacaksınız ve yoğurdunuz asla sulanmayacak. Şimdi tencereme aldım. Sütlerimi tek tek tencereme koyacağım. Şimdi sütlerimi açıyorum. İlk sütüm, Bismillahirrahmanirrahim. İkinci sütümüzü de koyuyoruz. Dediğim gibi ben 3 litreden yapıyorum ama isterseniz hani 5 litreden de yapabilirsiniz. Tamamıyla yapımı, her şeyi aynı olacak. Fark etmeyecek. 3 litre sütümü koydum. Ocağım orta ateşte. Orta ateşte ocağımın fokurdamasını bekleyeceğim. İçine de bir tahta kaşık atıyorum. Hani kaynadığı zaman sütümüz taşmasın diye. Kimisi tabak da koyabiliyor ya da dibine metal bir kahvaltı bıçağı da koyabiliyor. Ama ben her zaman tahta kaşık koyuyorum. Bu şekilde hiçbir şekilde taşmıyor. Sütümüz iyice kaynayacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Fokur fokur kaynadı arkadaşlar. İyice fokurdadıktan sonra orta ateşten kısık ateşe alıyorum. Bir 10 dakikada kısık ateşte kaynatacağım. Ondan sonra da sütü ılımaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, sütüm ılıdı. Şimdi mayalama zamanına geldik. En önemli kısım burası. İlk aşamamız kaynatma aşamamızdı biliyorsunuz. Onları bitirdik. Şimdi burada iki tane yöntem var. Birincisi çok eskiden kalma bir yöntem. İşte serçe parmağınızı sütün içerisine koyup 8'e kadar sayıp 8'e kadar parmağınızı yakmayıp 8'den sonra süt parmağınızı yakmaya başlarsa ideal mayalama kıvamı da budur. Ya da evde bir termometre ölçeriniz varsa mutfak için bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi BİM Dost yoğurduyla mayalamasını yapacağım ve bazı püf noktalarım da olacak. Sütün ekşimesini engellemek için de. Şimdi ayrı bir kase alıyorum. Bu kaseme de 3 yemek kaşığı BİM'in Dost yoğurdundan koyuyorum. Susuz kısmından şöyle alıyorum. Kapattım. Şimdi sütün çabuk mayalanması için, mayayı aktive etmesi için bir küp şeker ilave ediyorum içerisine. Yoğurt mayamın içerisine. Yoğurt mayasını aktif hale getirip daha çabuk mayalanmasını, daha lezzetli bir yoğurt olmasını sağlayacak. Bir çay kaşığı toz şeker de koyabilirsiniz küp şeker yerine. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve ılımış olan sütten de kasemin içerisine biraz alıyorum. Bunu güzelce çırpacağım. İyice akışkan hale gelene kadar çırpıyorum. Ilık olan sütümün içerisine de yoğurt mayamı koyuyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Yoğurt
mayası bütün sütle bütünleşsin istiyorum. İyice karıştırıyorum. Çırpıcınız varsa çırpıcıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sütü mayaladıktan sonra da eğer evde varsa şöyle eski bir takımınızın çorba kaseli porselen olan sütü bunun içerisine de alabilirsiniz. 3 kilo için söylüyorum. Bu tam 3 kilo alıyor çünkü. Evet, sütümüzü aldık. Bir de burada önemli bir nokta şu. Önemli olan sütü iyice kaynattık. İçerisindeki su miktarı buhar yöntemiyle dışarı çıksın diye bir makarnalığınızı, bir makarna süzgecinizi böyle üzerine koyun. Şu şekilde. Buradaki amaç şu, içerisinde kalan sıcaklık varsa şu deliklerden buhar yöntemiyle çıksın. İçerisinde su kalmayınca da yoğurdunuz daha kalıp gibi olacak. Şimdi mayaladıktan sonra da bir 6 saat kadar bunu saracağım. Şöyle bir örtüye, süzgeçle birlikte. Mutfağınızda böyle bir kenarda kalabilir. Bir 6 saat kadar iyice mayalansın. Daha sonra da ağzı açık bir şekilde buzdolabına koyacağım. Bir 12 saatte buzdolabında ağzı açık bir şekilde kalacak. Zaten sonucu göreceksiniz. Kalıp gibi olacak. Ben bu yoğurdu her hafta yapıyorum. Şimdi 6 saat bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 6 saatte buzdolabında böyle ağzı açık bir şekilde dinlendirdim. Bakın yoğurdumda şöyle yakın açıdan da göstereyim. Gayet güzel. Herhangi bir sulanma yok. Kalıp gibi de duruyor. BİM'den almış olduğunuz günlük doz sütle, günlük olan ama normal kutu olan değil. Günlük doz sütle, BİM'in kendi sütü doz sütle böyle kalıp gibi yoğurt da yapabilirsiniz. Hatta ben size şey de yapayım. Bir sunum da yapayım. Şöyle bir tahta kaşığımı alıyorum. Bir de kasemi de alayım. Arkadaşlar bakın. Böyle sizinle beraber şöyle yakın çekim yapalım. Nasıl olduğunu da bir görelim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Kenar bir yere alayım ki. Bir de tahta kaşıkla alın her zaman ki yoğurdunuz sulanmasın arkadaşlar. Bakın. İşte. Görüyor musunuz? Kaşığın her yerinde göstereyim. Şimdi ben size şey de yapacağım. Tencerenin de her yerini göstereceğim. Bakın yoğurduma. Gayet güzel. Bakın sulu da değil. Enfes bir yoğurt yaptık. Şimdi hemen yoğurdu aldığım yeri de gösteriyorum size. Bakın. Mükemmel oldu arkadaşlar. Siz de benim yöntemimle gayet pratik, kolay bir şekilde yoğurt tarifleri serime devam ediyorum. Daha önce Balkan çiftlik sütle de yapmıştım. Başka sütlerle de yaptım. 5 litrelik çiğ sütle de yoğurt yaptım. Böyle isteklerinize, taleplerinize göre market sütleriyle de evde kalıp gibi yoğurt yapılabileceğini size göstermek istiyorum. Ben çünkü her hafta yapıyorum bu yoğurtları. Bugün de BİM'in günlük doz sütüyle böyle kalıp gibi sulanmayan, ekşimeyen enfes bir yoğurdunu yaptık. Doğal prebiyotik yoğurdunu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yazıp sizler de bana destek olabilirsiniz. Bir saniyenizi ayırın, yukarıdan beni takip edin. Her gün yeni pratik tarifleri sizler için paylaşıyorum. Evde yemek tarifleri ailemize sizleri de bekliyoruz. İzlediğiniz için süpersiniz. Biz her gün buradayız.